Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel çantanın videosu az önce bitti. Bütün ayrıntılarıyla anlattım. Çok şık, zarif, güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Videosuna başlayalım. Gene kiloyla aldığım iplerden kullanıyorum. Kalın pamuklu ipler. Bayağı kalın. Yani normalde 5-6 numara milimetre tığ kullanabilirsiniz. Ben 4,5'la öreceğim. Daha sıkı. Yani 1,5 numara daha küçük tığ kullanıyorum. Böyle sapları tercih ettim. Yoksa her türlü yuvarlak, kare, dikdörtgen her türlü sap kullanabilirsiniz. Ahşap saplar, ahşap görünümlü saplar var. Hepsini kullanabilirsiniz. Pamuklu makrome ya da çanta ipi, kalın 4,5 numara tığ ve seçtiğim 2 tane çanta sapıyla bu çantayı öreceğiz. 10 santim şu genişlik kadar iki sapın arasına şöyle uzun bir 60 santimlik kadar şerit öreceğiz. Daha önce ördüğüm çanta düz örgüydü. Böyle desen koymamıştım. Bu sefer biraz hareketlendirip desen koyacağım. Çok hafif bir desen. Örmesi de kolay olacak. Hemen başlayalım. Şöyle ilmeği alıyorum. İpi de arasında tutuyorum elimde. Şurada. 2 3. Şimdi bu şekilde ilmek alarak ne kadar ilmek üzerinden öreceğimizi belirleyeceğiz. Sonuna kadar kaç tane ilmek sığdırabiliyorsak o ilmek üzerinden 60 santim uzunluğunda bir şerit öreceğiz. 21 ilmekle doldurdum çanta sapının içerisine. Fakat bize 15 tanesi gerekiyor. Demir içeriden gözüküyordu 15 ilmekte. Bu hoşuma gitmedi. Demirin gözükmemesi için tamamen ilmekle kapladım. Bu da 21-22 yetti. Şimdi bir zincir eksilterek 15'e düşüreceğim. Önemli olan buradaki demirin kapanması. İki tane sık iğne. Sonrasında bir eksiltme yapalım. 15 ilmeğe eşit aralıklarla eksiltirsek örgüyü muntazam yapmış oluruz. Bir tane battım, çıkartmadan, ilmek yapmadan diğerine ve bir tane eksilttim. 2 tane sık iğne ördüm. Bir bekletiyorum. Sonra yanındakine 2 çıkartıyorum ve bir tane daha eksilttik. İki tane sık iğneden sonra bir bekletiyorum. Yanındaki ilmeğe 2 ve bir tane daha eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdiye kadar hemen hemen yarısına kadar 9 tane ilmek oldu. Tekrar 2 sık iğne, bir tane daha eksiltiyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane kaldı. 1 ve 2 kere daha 15 ilmeğe düşürmüş olduk. Yani hem demiri kapattık 21-22 ilmekle,
içeriden artık gözükmüyor. Hem de dolgunlaştırdık şu kısmı ve 15 tane ilmeği düşürdük. Bir tane zincir. Artık deseni kuralım. Sıranın başında 2 sık iğne, 2 ve biterken de 2 sık iğne ile bitiyor. Desen de çok basit. Bir tane üçlü trabzan, 2 3, bir tane sık iğne, bir tane üçlü trabzan, bir tane sık iğne. Desen sırasını örerken desen dış tarafta kalıyor. Burada üçlü trabzanı örüyoruz. Yanına sık iğneyi de ördüğümüzde 2 sık iğnenin arasında uzun trabzan ikiye katlanıyor ve dış kısımda böyle top top görüntü oluşturuyor. Bu hem çok basit örmesi, yani yeni başlayanlar da çok rahatlıkla yapar, hem de çantalarda da güzel duruyor. Çok daha kalın iplerle de örmüştüm ben bunu. Hatta 3 trabzanı 2 kere dolayarak bu şekilde örmüştüm. Daha büyük toplar oluşmuştu ve çok güzel olmuştu. Cüzdan yaparken de bunu kullanabilirsiniz. Yani her örgüde güzel duruyor. Örmesi de çok kolay. Gene üçlü trabzan ve sık iğne. Üçlü trabzan, sık iğne, trabzan ve 2 sık iğne, başladığımız gibi. Sırayı 2 sık iğne ile başlıyoruz. 2 sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi desenden sonra yine bir zincir, tamamen sık iğne. Bütün ilmeklerin üzerine sık iğne örüyoruz. Sıra sonunda bir zincir. Şimdi desen sırasını örüyoruz. 2 sık iğne. Şimdi üçlü trabzan. Sık iğne. Gene üçlü trabzan. Sık iğne. Böyle kabartılar oluşuyor. Güzel bir örgü oluyor. Bir üçlü trabzan, bir sık iğne ile sırayı bitiriyorum. Sıra sonunda gene bir zincir ve hemen dibine batıp sık iğneleri örüyoruz. Tamamen sık iğne. Şimdi şu ilmekleri doldurduğumuz çantanın, yani sapın iç bölümü 10 santimdi. Bu 10 santimlik bölüme içerisini göstermeyecek şekilde ilmekleri ördüm. Sonra eksilterek bunu 15 ilmeğe düşürdüm. Çünkü bize gereken 15 ilmekti. Burası dolgulu güzel bir örgü oldu. İçi de gözükmüyor. Sonrasında şöyle bir ipucu vereyim. En uç noktanın dış uzunluğu şöyle göstereyim, 11 santim. Yani hatta 11,5 santim. Yani örgünün genişliği 11,5, en fazla 12 santim. Bunun dışına çıkmamamız gerekiyor. Yani en son şuradaki görüntü örgümüzde aynı hizada olması gerekiyor. Bunu daha fazla öremeyiz. Daha geniş öremeyiz. Bu sefer de çantanın formu bozulur. O yüzden şuradaki böyle daralarak inen çanta sapı, şuradaki hiza örgümüzün
genişliği kadar. Bu genişlik kadar öreceğiz ve bir desen sırası, bir sık iğne, bir desen sırası, bir sık iğne olarak 60 santim kadar örgüyü şerit halinde uzatarak öreceğiz. Örgüyü 60 santim demiştim ama 64 santim ördüm. Bana biraz kısa gibi geldi. 4 santim daha fazla ördüm. Şimdi bu sapın diğerini de ekliyorum. Sonrasında her tarafına bir sık iğne öreceğim. O da bittikten sonra hem eni hem uzunluk ölçülerinin hepsini göstereceğim. Önce sapı bir ekleyelim örgüye. Burası örgünün yüz tarafı, yani düzü. Buradan ekliyorum. Zaten desen bir sık iğne, bir desen sırasıydı. Desen sırasını ördükten sonra bana bakan tarafı çantanın düz tarafı. Oraya sapı şu şekilde ekliyoruz. İpi şöyle arkadan alacağım. Önce bir sabitliyoruz. Bu şekilde almıyoruz. Böyle alıyoruz. Buradan ilmeği kaydırıp şurada bir sabitliyoruz. Sonra gene aynı ilmeğin içerisine önce ipi alıyoruz. Sonra ilmeğin içerisine ipi bu şekilde alıp sonrasında ilmek kaydırarak, sık iğne örer gibi değil, ilmek kaydırıyoruz. İpi bu şekilde alıyoruz. İlmeğe batıp ipi de buradan alıyoruz. Şuradaki iki ilmeğin arasından geçirerek ip burada. Bu şekilde alıyoruz. Diğer ilmeğin içinden tekrar ipi alıyoruz. Şuradaki iki ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyoruz. Gene ipi alıyoruz. Diğer ilmeğin içerisinden bir de böyle alıyoruz. Şuradaki iki ilmeğin içerisinden kaydırma yöntemiyle geçiriyoruz. Bu şekilde örerek ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmekteyim. Gene ipi bu şekilde alıyorum. Son ilmeğe tekrar ipi alıyorum ve burada bir sertlik kazandı örgü. Aynı bu görüntüyü diğer sapta da uygulayacağız. Şimdi devamında sık iğnelerle örüyoruz. Şöyle bir kere daha alalım buradan ve her gördüğüm ilmeğin içerisine en baştan itibaren her sıraya bir tane ilmek örüyoruz. Yani zaten gösteriyor. Bir bu boşluğa, bir bu boşluğa, bir bu boşluğa, bir bu boşluğa. Her sıraya bir tane sık iğne. Eksik örerseniz örgü büzme yapar. Bu şekilde her sıraya bir tane sık iğne olmak üzere örmeye devam ediyorum. İp de bitti zaten. Şimdi hemen diğer ipi de geçireyim. Boşlukları görüyoruz zaten. Ya da şöyle de anlatayım. Şu çizgi gibi görünen ilmeğe, sonra desenin şu ortasında görünen boşluğa, şuradaki çizgi gibi görünen ilmeğe, örgünün tam ortasında, desenin ortasındaki boşluğa.
Sakın atlamayın. Sıra sonunda tam örgünün bitimine kadar sık iğneleri ördüm. Şimdi buradan itibaren ilmek kaydırma yapacağız. Önce şuradaki ilk ilmeğin içerisinden bir tanesini örüyorum. Sonra devam ediyorum. Şurada ördüğümüz her bir ilmeğin arasından anlaşılıyordur umarım. İlmekler ve aralarında. Çok sıkmıyoruz. İpi kendi halinde bırakıyoruz. Buradaki gibi bir görüntü sağlıyoruz burada da. Hem de çanta biraz bazı yerlerde böyle sert bir doku ister. Bu şekilde güzel bir form kazandırıyoruz çantaya. Sıranın sonuna geldim. Son ilmeğe de sonrasında gene aynı ilmeğin içerisine batarak bir sık iğne örüyoruz. Şurada güzel bir dönüş sağlaması için aynı ilmeğe bir kere daha batıp bu sefer sık iğne örüyoruz ve her sıraya bir tane sık iğne. Bir şuraya, bir desenin tam ortasındaki boşluğa. Gene burada ördüğümüz gibi tamamlıyoruz. Örgü bitti. Çıkartıyorum. Buradaki ipi şuradan tekrar içeri alıyorum ve örgüyü muntazam bir şekilde kapatmış oluyorum. Buradan da zaten kaybedeceğiz ipi. Gözükmeyecek. Evet. Uzun parçamızın örgüsünü bitirmiş olduk. Şöyle ölçüsünü de hemen alalım. Bakalım 64 santimden eksik olmuş mu? Hayır. Tam 64 santim. Genişliği de 15 ilmek üzerinden örmüştük. 11,5-12 santime yakın bir genişliği vardı. Sık iğneler ördükten sonra 13 santim genişliğe ulaştık. Genişlik 13 santim, uzunluk 64 santim. Sıra olarak da sorarsanız 74 ya da 75 sıra. Benimki tam 75 sıra sonunda 64 santime ulaştı. Bu yan parçayı örerken başlangıç, yani şu taban kısmı buradaki genişlik kadar olması gerekiyor. Şu genişliği baz alıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa şu genişliğe ulaşana kadar o kadar zincirle başlıyoruz. 17 zincir tam geldi. 17 zincirle örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 17 zincirden sonra bir tane de fazlasını çekiyorum ve hemen yanındaki zincirden itibaren 17 sık iğne örüyorum. 17 sık iğne ördükten sonra şimdi arttırmalara başlıyoruz. İkinci sıradan itibaren bir zincir, ilk ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine.
Başlarken, bunu örerken de aynı şekilde 2 sık iğne ile başlıyorduk. 2 sık iğne ile bitiriyorduk. Bunu da aynı şekilde örüyoruz. Aynı ilmeğe battığımız şu 2 sık iğne bizim başlangıç 2 sık iğnemiz oluyor. Hemen desene başlıyorum. 1, 2, 3, bir tane sık iğne. Sıra sonunda son ilmeğimiz kaldı. Ona da başlarken ördüğümüz gibi 2 tane sık iğne aynı ilmeğin içerisine. Bir zincir. Şimdi gene arttırmamızı yapıyoruz. Her sırada yapıyoruz bunu. 35 ilmeğe ulaşana kadar. Gene aynı ilmeğin içerisine ve bütün ilmeklerin içerisine sık iğne. Son ilmeğin içerisine gene 2 sık iğne aynı ilmeğin içerisine. Hem başlarken hem biterken 2 sık iğneyi aynı ilmeğin içerisine batarak örüyoruz. Şimdi desen oluşturacağız gene. Bir zincir. İlk sık iğnenin içerisine gene 2 tane. 1 aynı ilmeğe 2 desen dediğimizde zaten üçlü trabzan ve sık iğne. Arttırmayı bu şekilde 35 ilmeğe ulaşana kadar devam ediyorum. Şuraya kadar. 10 sıra 2, 4, 6, 8, 10 arttırarak ördüm. 35 ilmek sayım oldu. Şimdi 35 ilmek sayısı üzerinden dümdüz artık arttırmadan örüyorum. 24 sıra olana kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Son bir sık iğne daha geçeceğim üzerine. 25 sıra. Burada da aynı şekilde örmüştüm. 24 sıradan sonra desenin üzerine bir sık iğne daha geçtim. 25. sıra. Örgüyü bitirmiş oluyoruz. Örgünün çevresini ölçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Şu çevresi ağız kısmı hariç şöyle ölçüyorum. Tam 60 santim. Şu mesafe örgünün 2 santim gerisinden başlayarak. Çünkü 64 santim. 2 santim buradan, 2 santim de buradan biraz aşağıdan yani başlayarak örmeye başlayacağız, birleştirmeye başlayacağız. Şuradan sonraki 60 santim bizim bu örgünün çevresi kadar. Bu şekilde ölçerek örerseniz birleştirirken de hiç sıkıntı yaşamazsınız. Örerken zaten bunu örerken burada işaretlerini almıştım. Zaten bunun çevresiyle burada dikeceğimiz mesafe birbiriyle çok güzel örtüştüğü için yani ölçerek yaptığımız için hiç zorluk çekmeden birleştireceğiz. Örgünün ortası ve bu örgünün ortasını bir araya getiriyoruz. İşaretlediğim yerlerden tutturuyorum ve şöyle yatırdığım zaman da burada 2 santimlik mesafenin aşağısında kalıyor. Zaten burası biraz yüksekte kalsın istiyordum. O yüzden bunun çevresi 60, bunun uzunluğu da 64 santim oldu. 2 santim buradan, 2 santim diğer taraftan mesafe kalacağı için örgü tam birbiriyle denk gelecek şekilde hizalanmış oldu. Yani bu örgüyü birleştirirken şöyle 2 santim 1, 2, 3. ilmeğe denk geliyor. Burada bir sabitliyorum. Sonra bir ilmek aşağıya iniyorum. Buradan da diğer ilmeğe
ilmek kaydırma yöntemiyle dikmeye başlıyorum örgüyle. Gene diğer ilmeğe ilmek kaydırarak burada güçlü bir dikiş yapıyoruz. Bu da ses yapıyor masaya çarparak. Şimdi bir alt ilmeğe, sonra geliyoruz bir alt ilmeğe, gene ilmek kaydırıyoruz. Gayet kolay bir birleştirme şekli bu. Dikiş şekli, örerek dikmek. Gene her ilmeğe atlamadan, burada sık iğne örerken nerelere battıysak aynı yerlere batarak dikişini yapıyoruz. Gene bir ilmek aşağıdan, bir ilmek daha diğer örgüden ilmek kaydırıyoruz. Güzel bir sıkı, dokusu sert bir örgü yaparak dikiyoruz. Örgünün bitiminde muntazam şekilde örgüyü olduğu gibi bırakmayalım ipi. Şöyle devamı niteliğinde bir görüntüyle ipi çok muntazam şekilde içeri aldım. Burada da kaybedeceğim zaten. Bir kısmını, yani bir tarafını diktik. Örerek diktik tabii ki. Şimdi parçanın diğer tarafını da isterseniz ördükten sonra iplik bırakın dikiş için. İsterseniz tekrardan ip takıp yapın. Fark etmez. Şimdi aynı dikiş yöntemiyle bunu da buraya dikiyoruz. Çantanın yüksekliği 31 santim. Genişliği 40 santim. Umduğumdan da büyük bir çanta oldu. Ve çok şık, çok zarif. İçi gayet geniş. En çok da çok zarif duruşu hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.